Merhaba sevgili yükselen burcum, akrepler. Temmuz ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bize neler getirecek Temmuz ayı. Gerçekten biraz orijinal, farklı bir ay olacak. Eee, Bunun sebeplerini biraz size anlatmak istiyorum. Öncelikle Evet, öncelikle ayın birinden bahsedelim. Ayın birinde bakın Neptün dediğimiz gezegen 29 derece 55 dakika stationary yani duran pozisyonda. Bu Koç burcuna yani 5 dakika sonra ben Koç'a giriyorum. Ama rüzgarını da getiriyor. Neptün 14 yılda bir burç değiştiren bir gezegen ve ülkemiz için de önemli. Çünkü ülkemizin tepesinden geçiyor, ülkemizi yönetiyor aslında ve ülkemizin tepesi de Balık burcu olduğu için de onun yönetici gezegeni. Neptün şimdi çok yaklaşıyor. 2025'te girecek Koç'a ama geri gidecek. Tam girip oturması ve bir daha dönmemesi Koç burcuna 2026. Dolayısıyla yavaş ilerlediği için biz bu ay ilk defa bu kadar yakınlaşıyor. Onu yaşayacağız. O yüzden ben bu ay Neptün'ün bu serinliğinin, bu rüzgarını hissedebileceğinizi düşünüyorum. Bir fragmanı burada 2026'dan sonraki fragmanı görebileceğimizi düşünüyorum. 14 yıl sizin çocuklar aşk hayatınızı anlatan alandan geçti sevgili akrepler. Yani ben de öyleyim. Ve bu konulardaki hayallerimizi gerçekleştirmemize sebep oldu. Çünkü e, balık bizim de destekleyen su grubu bir burç ve burada da güzel açılar yaptığımda hayallerimizi gerçekleştirdik. Kendim yükselen akrep olarak gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim net bir şekilde. Özellikle de yani pozitif bir durum olduğunu belirteyim. Neyse kendi şeyimden çok bahsetmeyeyim. Şimdi dolayısıyla birinci olay bu. İkincisi Neptün'ün Merkür'le ayın birinde çok güzel bir açısı var. Şimdi Merkür de haritanın tepesinde. Yani 9. evden 10. eve girmek üzere en yüksek halinde ve Neptün'le bir arada oluşu kariyerimizle ilgili ayın birinde yani yarın önemli bir şeyler olacağını düşünüyorum. Burada bir sözleşme, bir anlaşma, bir görüşme. Burada sadece kariyerimizle ilgili değil aslında bu çocukla da ilgili de olabilir burada. Ama aşk hayatı değil onu diyeyim size. Burada bir anlaşma, bir sözleşme, bir tamam okey biz bu yolda yürüyelim dediğimiz bir durum var. Bu önemli. Ve Merkür hemen ayın üçünde de Aslan burcuna geçiyor. Yani ayın birinde biz bu konuşmayı yaparız, kararları veririz. Ayın üçünden itibaren de sosyal statü ve haritanın tepesi kariyerden geçtiği için de üçünden itibaren de burası anlaşma yaptığımız, imzayı attığımız bir süreci başlatır. Yani o konuda neyse ayın birinde görüşmenin şeyi ayın üçünden itibaren de Merkür 10. evimizde ilerleyeceği için ve Aslan Burcu'nda iyi büyük bir şey bu. Bir markayla çalışmak olabilir bu. Bir yöneticiyle çalışmak olabilir bu. Size bunu getirebilir. Hem de ayın üçünde sevgili akrepler Satürn'ün Venüs'le de çok güzel bir şeyi var. Satürn Venüs'le şimdi Venüs ve Satürn arasındaki ilişki de çok güzel. Satürn burada Venüs'ün bolluğunu, bereketini yatırıma çevirir. Bolluğunu, bereketini toparlar. Öyle dağıtmasına müsaade etmez. Çünkü Venüs hem yengeçte hem de yayın evinde o biraz zordur. Yani o biraz öyle tutumlu olmaz orada.
Kısmet gelen kısmeti dağıtabilir. Ama Satürn'le olan etkisi belki de bunun yazılı sözlü çizili bir hale gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum sevgili akrepler. Evet, gelelim ayın önemli olayına. Biliyorsunuz her ay bir yeni ay ve bir dolunay oluyor. Yeni aylar yeni başlangıçlar ayı. Bu ayın beşinde, aslında altısında, ben bunu beşi demişim de altısında 14 derece 14 derece Yengeç burcunda olacak bir şey. Şimdi bu çok güzel bir şey. Neden? Bir kere Yengeç akrepleri çok destekleyen bir burç. İkincisi, normalde Güneş bakın her yıl Sirius dediğimiz bir sabit yıldızın üstüne gelir. Ayın altısı civarı. Ama bu yıl yeni ay, yani Güneş ve Ay ikisi birlikte bir kapı açmadır, bir yeniliktir bu. Ve dost burcumuz Yengeç'te olacak. Çok önemli ve çok güzel bir gelişme. Ay zaten sevdiği burçta. Yengeç'te bütün şeyini de veriyor. Mutlaka burada ayın altısı gibi eee, ne olabilir? Ne olabilir? Bir yurt dışı işi, bir eğitim işi, bunlarla ilgili güzel olaylar olabilir. Vize alabilirsiniz örneğin. Örnek en basitinden. Ya da bir eğitim konusu gündeme gelir ve pat diye önünüzde açılabilir. Bir fırsat getirecek size. Çünkü bakın aynı şey, aynı gün Mars'la Satürn de çok güzel açıda. Yalnız Mars'la Satürn açısı biraz ortaklık, biraz e, aşk hayatı, ikili ilişkiler, burayı anlatıyor. Dolayısıyla bu Mars'la Satürn'e dikkat etmek gerekiyor. Yani şöyle, sonra Mars'ın bir hareketi var da o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Destekleyici. Mars'ın o kafamın dikine giderim beni, Satürn dur ben seni bir yola yordama sokayım e, enerjisi diyor. Bu da çok çok önemli. Belki de burada bir iş ortağı gelecek karşınıza. Belki de bu bir yabancı olacak. Anlatabiliyor muyum? E, Gibi düşünebiliriz. Sonra ayın dokuzunda da Uranüs ile Venüs arasında şahane bir şey var. Bakın dokuzuncu ev yurt dışını anlatır bir. İkincisi dokuzuncu ev e, kariyere hazırlanma, yani üniversite gibi sosyal statüye hazırlanma, nişanlılık gibi süreçleri de anlatır. Hazırlık aşamasıdır, öğrenme aşamasıdır burası. Dolayısıyla burada Uranüs ve Venüs arasındaki güzel açıda yine iş ortağı, eşin belki de bu konuyu destekleyeceğini söylüyor. Ayın 12'sine geldiğimizde zaten ayın 12'sine kadar vallahi böyle şahane şahane yani. Ayın 12'sine geldiğimizde Venüs Aslan burcuna girecek. Şimdi Venüs Aslan burcunda kendini böyle shine eder, diyeceğim. Hani böyle parlak bir şekilde gösterir. Ve Oğlağın da evine girdiği için, 10. ev Oğlağın evi olduğu için burada bir fayda maliyet de vardır yani. Şeyi böyle saçıp savurmaz Venüs burada, kendini mutlaka bir fayda arayışı içerisindedir. Ve burası sosyal statü ve kariyer alanında. Bir şekilde göz önüne çıkacağınız ayın 12'sinde e, bir, bilmiyorum artık ne yaparsınız, bir anlaşma, bir sözleşme, işte o da bunu yaptı, o da bunu yaptı, ya da bir iş teklifi aldınız. Belki de şirket içerisinde başka bir yere gittiniz. Ha, çalışmıyorsanız sosyal statünüzde bir artış, kendinizi gösteriyor olmanız, eş sebebiyle, aile sebebiyle, iş ortağı sebebiyle de olabilir. Böyle bir durum başlıyor ve Venüs burada yolculuğuna devam edecek. Şimdi buraya kadar çok güzel, ay başladı, iyi, hayatınızda yeni güzellikler geldi, yeni
açılımlar geldi, umutlarımız yeşerdi. Ama ayın 16'sı çok ama çok dikkat etmemiz gereken bir süreç. Ben bunu ayın 14'ünden başlatıyorum. Ayın 21'ine kadar da devam ettiriyor. Şimdi burası biraz muallak. Burada sevgili akrepler, Mars klasik astrolojide yönetici olduğu için Uranüs'le beraber yedinci ev dediğimiz eşimizi anlatan, iş ortağımıza anlatan e, alanda ve her ikisi de güçlü iki enerji. E, Uranüs dalgalı deniz, Mars'ta direkt giden bir enerji. Dolayısıyla burada bir çatışma söz konusu olabilir. İş ortağınızla, yeni belki ortaklık kurduğunuz kişiyle bir gerginlik, bir öfke veya eşiniz veya uzun soluklu ilişkide olduğunuz kişiyle bir çatışma olabilir. Bu yapılan süreçleri belki beğenmiyor, beğenmeyecek veya bir şeye itiraz edecek. Sakin kalmakta fayda var. Ayın 16'sında ne yapıyoruz efendim? Ayın 14'ünden ayın 20'sine kadar, yani 6 gün, bir hafta, o hafta çekirdek ve o çekirdeği çıtlayarak bir süreç. Öfkelenmemeye dikkat ediyoruz. Çünkü bizim öfkemiz maalesef çok yorucu, zor, zincirlerimizi kıran bir öfke oluyor. O yüzden lütfen burada sakin olun. Neden sakin olun diyorum? Mars hemen sonrasında ayın 21'inde zaten ayın 21'inde İkizler Burcu'na geçerek bu şeyi ortadan kaldıracak ve para konularına odaklanmaya başlayacağız burada. Bu arada sevgili akrepler, ayın 21'inde de bir dolunay var. Şimdi bu dolunay zor bir dolunay. Neden zor bir dolunay? 29 derece Oğlak burcunda. Şimdi 29 derece Oğlak analitik bir derecedir, zor bir derecedir. Burada hemen arkası, hemen şeyinde Ay ve Güneş karşı karşıya gelecek. Yani e, o Oğlak ve Yengeç arasındaki bu karşıtlık bizi ciddi bir şekilde bir sarsacak. Bir şeyden vazgeçmek zorundayız. Biz vazgeçmeyi hiç ama hiç sevmeyiz. Bırakmayı hiç ama hiç sevmeyiz. O yüzden bu biraz zor. Fakat ertesi gün Ay yönetici gezegenimiz Plüto ile kavuşum içerisinde ve Mars'a da çok güzel bir açı yapıyor bakın. 000. Demek ki böyle bir şeyi bırakmamak için direneceğiz ama bıraktığımızda bizim için maddi anlamda ve yuva ile ilgili, örnek, satmak istemediğimiz bir şey var. Elimizden çıkartmak istemiyoruz. Bir arsa var, bir şey var örnek. Ama onu sattığımız anda bekleyelim, şey olacak diyorsunuz, para kazanacak. Ama onu sattığınız anda, onunla bağınızı kopardığınız anda belki 5 tane daha alabilecek konuma geleceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada Mars ikizlerde bir şekilde iki yerden de size maddi kazanç getirmeyi becerecek. Ve aynı zamanda Venüs ve Jüpiter de ayın 22'sinde çok şahane bir açı içerisinde. Şimdi bakın, Venüs ikizler, Jüpiter ikizler burcunda başkalarından gelen parayı anlatıyor. Venüs Aslan'da ve ikisi birbirini şahane destekliyor. Yani bu demektir ki bu yapılan eylemin bize maddi getirisi de e, olacak. O yüzden bütün burçların içerisinde neredeyse en fazla bizi destekleyen bir dolunay diyebilirim sevgili
akrepler. Mars ve Neptün arasında yine çok güzel bir açı var. Ondan da bahsedelim. Mars da Neptün'le güzel bir açı içerisinde. Dolayısıyla burada bir para konusu ve bu paranın getirdiği bir rahatlama, bir keyif olduğunu söyleyebilirim sevgili akrepler. Ayın zaten 23'ünde Neptün'ün e, Mars ve Plüto'yla olan şahane bir üçgeni olacak. Bu da yuvada para ve iş hayatıyla ilgili desteklendiğimizi gösterecek sevgili akrepler. Evet, ayın 26'sında da dost burcumuz olan Başak Burcu'na yönetici gezegeni Merkür geçecek. Şimdi burası sizin için gerçekten çok güzel bir alan. Merkür burada hani bence bu ne yapacak isek bu ayda bunları eşimize dostumuza bir şekilde duyurmak olabilir. Belki network'ümüze yaymak olabilir. Mutluluğumuzu şunu yaptık bunu yaptık dediğimiz ve arkadaşlarımızla bir arada olduğumuz keyifli bir süreç yaratacak diyorum sevgili akrepler. Evet valla ben kendi adıma şanslı bir ay olacağını düşünüyorum. Gerçi hepimiz için şanslı bir ay olacak. Yolunuz açık ve keyifli olsun sevgili akrepler.